Arkadaşlar, videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Rusya'da kuzey ışıklarının en güzel izlenebileceği yeri keşfedeceğiz sizinle ve belki de gördüğünüz en güzel kuzey ışıkları şovunu izleyeceksiniz. Yemeğimizi yedik ve bu gece kalacağımız yere gitmek için arabaya bindik. Şimdi Murmansk'ın çok güzel bir köprüsünden geçiyoruz. Yola devam ediyoruz. Bu gece çok güzel bir yerde kalacağız. Böyle ormanın içinde göl manzaralı, küçük evlerin falan olduğu muazzam bir yere gidiyoruz. Konaklayacağımız yere geldik. Resepsiyonda abla pasaportlarımızın fotokopisini çekiyor. Burada böyle ahşap evlerimiz var. Biz hangisinde kalacağız henüz bilmiyorum. Ahmet abi gölün kenarına yürüyüşe inmiş. Burası çok büyük bir alan. Yolun kenarında kapıyı açtılar. İçeri girdik. Sonra bir böyle 1,5-2 kilometre kadar daha devam ettik. Gölün kenarına kadar geldik. Çok sık ormanlarla kaplı. Bayağı keyifli görünen bir yer. Aha, göl donmuş Ahmet abi. Göl mü, fiyort mu? Burası fiyort. Burası. Deniz donmuş arkadaşlar. Evet. Görülüyor mu? Yarın sabah göstereceğiz. Pasaportlarımızın fotokopisini çekiyor. Şöyle bir gariplik var. Üzerinde damga, mühür ya da vize olan her sayfanın fotokopisini almam lazım diyor. Hiç İngilizce de konuşmuyor. Anlaşamadık. Abla ben 45 ülke gezdim. Böyle bir şey hayatımda duymadım. Gerek yoktur dedim ama anlatamadım. O yüzden onu bıraktık. Sen dedik bildiğini yap. Biz de sağda solda geziyoruz böyle. Odaya yerleşeyim, orayı da göstereceğim. Ormanın derinliklerinde bir evimiz var. Şimdi Emin abinin yanına gidiyorum. O arabayı çıkartmaya çalışacak buraya. Çünkü otelin resepsiyonuna doğru bir yokuş aşağı durum söz konusu. Bakın göstereyim. Bu yokuş karla kaplı olduğu için çıkıp çıkamayacağımızdan emin değiliz. Emin abi sürecek. Ben de dışarıda kaza yapışını videoya çekeceğim bence. Sarılmalı bitecekti ya. Yine bir köpek bulduk. Yani o bizi buldu. Hiçbir sıkıntı yok bence. Çıkarız, çok rahat dedi. Bence öyle olmayacak. Bakalım, göreceğiz birlikte şu an. Biz bu işin kitabını yazdık abicim, kitabını. Ahmet abi el atmaya çalıştı, gerek kalmadı. Bravo! Emin abiye dedim ki geriden git birazcık. Hafif böyle hızlı, çok da basmadan, kaydırıp şu direklere vurmadan, ama biraz hızlı gitmek lazım. Evet, ev turuna başlıyoruz. Ev turuna Emin abinin şu cümlesiyle başlamak istiyorum. Emin abi son söylediğin şeyi bir daha söyler misin? Burayı satın mı alsak? Yani herkes çok mutlu. Şimdi arkadaşlar, buradan giriyoruz eve. Orada bir ayakkabı çıkarmacı, böyle çamur mamur olabilecek yer var. Gördüğünüz gibi ayakkabısız çoraplarımızla giriyoruz. Burada kocaman bir banyomuz var, tuvaletimiz var. Bayağı sıcak bir havlu kurutma radyatörümüz var, lavabomuz var. YouTuber ışığı, TikTokçu ışığı gibi. Sonra 2 tane odamız var. Birinci oda Ahmet abi kapmış zaten. 2 tane yatağımız, prizlerimiz, askılarımız, sehpamız var. Burası ikinci oda. İkinci odada biraz daha küçük. 2 tane yatağımız, askımız var, sehpamız yok. Isıtıcı var, her yerde priz var. Gördüğünüz üzere her yatağın başında 2 tane. Balkonu yok evin.
Böyle önü ağaçlı ve manzarasını sabah göstereceğim. Çok güzel bir manzarası var. Burada böyle bir yemek kahvaltı masamız var. Mutfağımız var, ocağımız var, su ısıtıcımız var, buzdolabı var, mikrodalga var. Kap, kacak, bardak, çanak, çömlek her şey var. İsterseniz ses sistemi, isterseniz böyle loş aydınlatma, kocaman bir televizyon, L koltuk, güzel bir aydınlatma. Her şey var evin içinde. Burası kaldığımız en böyle fiyat performans olarak en güzel yerdi kesinlikle. Ve ev yani her şey var. Sizin özel. Burayı bayağı sevdik. Satın alıyor muyuz abi? Umuyorum. Kaç ders alırsın böyle O kadar böyle? güzel anlattık yani. Remax danışmanı anlattık yani. Ne bileyim bana deseler ki Anıl 200 bin lira ver. Burayı al. Güzel teklif olurdu ama 200 bin lira olmadığı için kabul edemezdim. Geçiyoruz. Şimdi biz bir şeyler yiyelim. Sonrasında Kuzey Işığı avıyla devam edeceğiz. Emin abi biz bilgisayarın başında çalışırken bize muazzam bir masa hazırlamış. Bir bakın arkadaşlar. Böyle güzel arkadaş olmaz, bir yoldaş. Evet, bundan sonra gezilerimizin diğer şarkısı da emin. Keşif gezilerimize kesinlikle eklendi. Bardakları koyalım diye havlular yerleştirdi. Çaylarımızı, kahvelerimizi buraya dizdi. Bunlar buraya dizildi. Market poşetlerini açtı tek tek. Yani çay yapmış bir bakın ya. Şuna bir bakın. Bu ne abi? Çay değil o, çöp. Ne bu? Greyfurt kabuğu. Greyfurt'un içi nerede? Ha buradaymış. Greyfurt'un içini buraya koymuş, kabuğundan da çay yapmış. Bir taraftan da hem çevreci hem geri dönüşümcü. Biz şimdi oturuyoruz, bunları yiyoruz. Çalışıyoruz birazcık. Birazdan ateş yakacağız. Daha sonrasında da kuzey ışıkları avlamaya gideceğiz yine. Karnımızı doyurduk, evden çıktık. Kuzey ışığı avımız başlıyor. Olduğumuz yer biraz aydınlık ama ormanın içine yürürsek eğer karanlık, hoş yerler bulabileceğimizi düşünüyoruz. Hava soğuk, bayağı soğuk. Eksi 10 var mı sence? Vardır, rahat vardır ve havada az bulut var. Eksi 3 yazıyor. Ben hiç böyle eksi 3 görmedim. İçliklerime rağmen üşüyorum. Dolunayımız var. Şu yola gidebiliriz. Ne diyorsun? Karanlık. Şu karanlığın, ıssızlığın içine bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar, burada çok esrarengiz bir ayak izi bulduk. Bu ne ya? Burayı çok sevdik. Gittik, biraz gezdik, dolaştık, bayağı içimize sindi. Fiyort manzaramız var, ormanın içindeyiz, her şey çok güzel. Şimdi hiç İngilizce bilmeyen bir kadın ve hiç Rusça bilmeyen 3 erkek gittik, konuştuk, anlaştık. Bir gece daha kalacağız burada. Ve gerçekten burası böyle yapılabilecek bir organizasyon, bir gezi içinde çok güzel, çok uygun bir yer. Burası 12 kişilik bir ev. Aynı şekilde burası 10 kişilik bir ev. Ortasında barbekü alanı var. Burası ve iki tarafta denizi görüyor, fiyort görüyor. Böyle sık ormanın içinde göle inebiliyorsunuz. Bayağı güzel burası. Burası da barbekü. Bunlar da şerpalar. O yüzden burada bir gece daha kalmaya karar verdik. Son gecemizi de burada geçireceğiz. Şimdi arabaya biniyoruz. Şehirde bir iki yer gezeceğiz. Alışveriş yapacağız. Ve bugünü mangal günü ilan ettik. Sonrasında sıcacık güzel yuvamıza geri geleceğiz.
Şimdi Lenin buz kıranını gezmeye geldik. Bu nükleer bir gemiymiş, nükleer bir buz kıranmış. 1970'lerde emekliye ayrılıyor ve daha sonrasında müzeye çevriliyor. Bu binanın arkasında denizin üzerinde. Fakat bu uzun bir anlatım ve uzun bir gezi olacak. O yüzden bunu bir sonraki videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Biz burayı gezelim. Sonrasında şehirdeki gezilere devam ediyoruz. Müzenin kafesine geldik. Burada böyle canlı deniz kestaneleri, istiridyeler, midyeler, bir şeyler var. İsterseniz eğer tabağa koyup servis yapıyor ve beklerken onları yiyip içebiliyorsunuz. Burada garip canlılar var. Çok garip işler. Hiç bilmediğimiz, alışkın olmadığımız. Bakın biri yemiş mesela, bırakmış. Bizde yok böyle şeyler tabii. Bakıyorlar bunlar neyi çekiyor diye. Biz kahve içiyoruz düz. Aa, yolu kapattılar. Bittik. 15 dakikadır bekliyorum. Getirip yolun ortasına koydular treni. Öbür taraftan bir tane daha geçiyor. Görebiliyor musunuz? Şimdi de buraların Bağımsızlık Savaşı'nda hayatını kaybeden kutup askerleri anısına yapılan, bütün Murmansk'ı gören bir anıt var. 12 metrelik bir kutup askeri anıtı. Oraya geldik. Şehitlik denebilir belki, bilmiyorum. Bütün şehri gören çok görkemli bir yermiş burası. Anıt görkemli. Bu tepenin de manzarası güzelmiş gerçekten. Burası da Murmansk şehri. Yaklaşık 300 bin nüfusu var bu şehrin. Kuzeydeki en büyük şehir. Çok büyük bir liman kenti, bir sanayi kenti ve tabii ki kuzey ışıkları içinde gelen herkesin ilk durağı oluyor. Biz de kuzey ışıkları için geldik buraya. 3 gündür biraz gördük, biraz göremedik. Çok keyifli vakit geçirdik. Ve artık bu videonun da sonuna geldik. Anıl, ne güzel geziyorsun. Gezilerine ben de destek vermek istiyorum. Çorbada benim de tuzum bulunsun derseniz eğer, YouTube'da abone olun, yan tarafında bir katıl butonu var. Onun içindeki seçeneklerle birlikte gezilerimi çok daha uzun süreli ve çok daha keyifli hale getirmeme destek olabilir ve size daha çok yeri daha sık şekilde göstermemi sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Buluta bak. Görüyor musun askerin silüetini? Oo, evet. Keza dön arkanı. Oo, çok havalı be. Bu şehir gezilerinden sonra otele döndük. Hava biraz bulutluydu. Çok da bir şey görmeyi beklemiyorduk aslında. Fakat bir anda bütün bulutlar yok oldu ve günlerdir izlediğimiz en güzel kuzey ışıkları şovunu izledik. Arkadaşlar hazırlandık. Çıkıyoruz çünkü bu gece muazzam bir şov izleyeceğiz. Size de bunları göstermeye çalışacağım. Böyle ışıklı bir yerde olmama rağmen kafamı kaldırdığım zaman yukarıda görebiliyorum. İnanılmaz güzel olacak bu gece.